Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ince triko örme kumaştan bir bluz dikeceğiz. Şimdi öncelikle bluzumun yapacağım boyunu işaretliyorum. Evet, bluzumun boyunu çizdim. Üstten de 1 santim temizleme çizgisi çizdim. Bu şekilde. Hemen ölçülerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle 9 santim ense yapıyorum. 11 santim omuz yapıyorum. 3 santim omuz düşüklüğü veriyorum. 3 santim de ense düşüklüğü veriyorum. Ense düşüklüğünden 1-2 santim düz gittikten sonra hemen ensemizi çiziyoruz. Bakın bu hem kalıbımız hem bluzumuz olacak. Hemen şöyle omzumu çiziyorum. Omuz başından aşağıya ön ve arka uzunluğu 44 santimimi işaretliyorum. Bu 44'ü 2'ye bölüyoruz, 22 santim. 22'yi şu omuzdan aşağıya işaretliyorum. Burası da kol evim ve göğüs hattım olacak. Şu şekilde çiziyorum. 44 santim bel hattım. Bel hattını çiziyorum. Belden aşağıya kalça düşüklüğünü iniyorum. Kalça düşüklüğü 18'den başlıyor 21,5'a kadar boya göre gidiyor arkadaşlar. Ben genelde 20 santim kullanıyorum kalça düşüklüğünü. Şöyle 20'den burayı da çiziyorum. Evet. Göğüs, bel, kalça, boyumuz. Burası göğüs, bel, kalça. Şimdi göğüsü ölçüyoruz. 4'e bölüyoruz ve hemen yerleştiriyoruz. Benim kumaşım bakın esnek, likralı. O yüzden hiçbir bolluk payı vermiyorum. Siz kullanacağınız kumaşa göre bolluk payını ilave edebilirsiniz. Şöyle 28 göğüs ölçüsü. Belde 1 santim girsin istiyorum. 27 santim. 1 santimlik bir oturtturma olsun istiyorum. Kalça bölü 4 yapıyorum. Olduğu gibi yerleştiriyorum. Şöyle 31 santim. Beden boyumu da 31'e göre işaretliyorum. Ve buraları kapatıyoruz. Öncelikle kol evimizi çiziyoruz. Bakın bu cetvelimizde kol evimiz gayet güzel çiziliyor. Şu şekilde. Riga cetvelini alıyorum. Göğüste bel hattını çiziyorum. Cetvelimi çeviriyorum. Ve belden basen hattına doğru yuvarlak çiziyoruz. Köşe yapmıyoruz. Bakın buraları yumuşatarak. Burayı da gelişine göre çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bedenimiz çıktı. Arka ve ön ikisini aynı anda çalışıyoruz. Ve yarım santim dikiş payı vererek kesiyorum. Overlock'ta dikeceğim için yarım santim yeterli. Etek ucunu keserken yarıya kadar geldikten sonra 1-2 santimlik bir kavis veriyorum. Buradaki sivrilik olmasın diye. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön ve arka bedenimiz ve kalıbımız çıktı. Şimdi içinden tek katı alıyorum arka olarak. Çıkarıyorum. Tek katımızı ayırdık arka olarak. Şimdi önde yapmamız gereken
işlemleri yapacağız. Yaka açıklığınızı ne kadar istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. V yaka da yapabilirsiniz. Farklı bir yaka da yapabilirsiniz. Ben şu şekilde 7 santim daha ineceğim. Bakın yine bu cetvelimizle yakamızı çiziyoruz. Bazı yorumlarda arkadaşlar söylüyor arka öne, ön arkaya gidiyor diye. Bunun gitmemesi için ön omuzdan 1-1,5 santim düşme yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın omuz başından 0 giriyorum ve buradan bunu çizip atıyorum. Göğüste toplanmaması için de şuradan da 1,5 santim giriyorum. Bakın omuz başından 0 girerek bu şekilde bunu da buradan atıyoruz. Evet. Arkadaşlar, arka ve ön bedenimiz tamam. Şimdi ön bedeni ve arka bedeni kol evlerini ölçmek için yerleştiriyorum. Evet. Şöyle yerleştiriyoruz. Kol tepe yüksekliğini bulmak için arkadaşlar mezromuzu yuvarlayarak şu şekilde kol evini ölçüyoruz, tamamını. Ön ve arka kol evimizi ölçüyoruz ve 49 santim geldi. 49'u 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 49 bölü 3 eşittir 16,3 çıkıyor. Biz bunu 16 olarak kullanacağız. Demek ki bu arka ve önün kol tepe yüksekliği 16 santim olacak. Evet, şimdi kol için kumaşımı alıyorum. Benim pazımızı ölçüyoruz. Evet. Şu şekilde ölçüyorum, bakıyorum. Gayet güzel veriyor. Şimdi kumaşımın üzerinden hemen düzeltiyorum eğriliğini. Kol tepe yüksekliğimiz 16 santimdi arkadaşlar. 16'yı buradan düşüyoruz. Bakın bu her türlü kolda böyledir. 16'yı çizdim. Şimdi buraya pazımı yerleştireceğim. Ben şöyle 21 santim pazı yapıyorum. Hatta şöyle 20 yapalım. 20. Kol boyumuzu ölçelim. Kol boyumuz 65-66 santim. Şu kol boyumuzu da çizelim ve manşetimizi yerleştirelim. Şöyle 13 santim manşet yeterli. Şuradan kol altını hemen çiziyorum. Evet, şimdi kolu nasıl çizeceğiz? Bakın. Şu kolun üstünden 2 santim içeri girerek işaretimizi atalım. Şu cetveli tutuyoruz. Buradan 2 santim yaptığımız yere şu şekilde çiziyoruz. Çok kolay bir şekilde. Burayı ölçüyorum. 24, 12, 6, 6. Burayı 4'e bölmüş olduk. Şimdi kol tepesine yüksek olan yerden 2 santim dışarı çıkıyoruz. 1 santim buradan çıkıyorum. Şuradan da 1 santim içeri giriyorum. Pratik şekilde bakın kolumuzu şu şekilde çiziyoruz. Bakın ne kadar kolay oldu. Gördüğünüz gibi pratik kolumuzu çizdik.
Şimdi hemen yarım santim yine dikiş payı vererek kolumuzu kesiyoruz. Overlock'ta takacağız. Kol tepesine hemen çıt atıyorum. Kolumuzu açıyoruz. Ve şuradan bedende olduğu gibi 1,5 santim içeri giriyoruz ön kolumuzda. Yığılma olmaması için. Bakın kol ortasından başlıyorum. Şöyle hafifçe tıraşlıyoruz. Buradan da 0 çıkıyoruz. Buraya da bir çıt atıyoruz. Ön olduğu belli olsun. Karıştırmayalım dikerken diye. Kesimimiz tamam arkadaşlar. Şimdi ben yaka için şuradan keseceğim. Biyemizi keseceğiz yaka için. Şurayı hemen düzlüyorum. Ve 5 santimden işaretimi atıyorum. 5 santimden yaka için kendi kumaşından biyemizi kesiyoruz. Omuzları diktikten sonra yaka çevresini ölçeceğiz arkadaşlar. Bunu yaka çevremize göre kesip 2 kat yapıp dikeceğiz. Şimdi dikime geçiyoruz. Dikime geçmeden önce arkayı serdim. Önü de serdim arkadaşlar. Bakın omuzlardan dikeceğiz. Kollarımızı takacağız. Hazır sermişken yakamızı ölçelim. Yakamızı şöyle yuvarlayarak ölçüyoruz. Yakamız 51 santim geldi. Evet arkadaşlar, öncelikle omuzu dikiyorum. Evet arkadaşlar, ben yaka bir 25 santim kesmiştim. Baktım kumaşım var. Biraz kalın olsun istedim. Tekrar 10 santimden kestim yaka biyemi. İkiye yanlarını birleştirdim. İkiye katladım, ütüledim. Şimdi arka ortasından iğneleyerek dikeceğim. Bakın. Şimdi iğneliyoruz. Yakamızı hafiften çekiyoruz. Overlock dikişlerini arkaya doğru yatırıyoruz.
Şimdi bu şekilde yakamızı buraya dikeceğiz arkadaşlar. Makinamızı çekelim. Yaka dikişimiz tamam. Evet, yakamız bu şekilde dikildi arkadaşlar. Şimdi kolları takacağız. Ön bedenimi alıyorum makinamın altına. Kolumuzu da alıyoruz. Çıt atmıştık ön bedenimiz için. Evet, burası. Bunu da alıp bakın kol ve kol evinin birbirine uyumunu görüyorsunuz. Kol tepesinde hafif bir bolluklar olacak. Onu da yedireceksiniz. Kol formunu alması için, daha güzel durması için. Bakın arkadaşlar, kolumuzun şöyle gösteriyorum kolumu. Kolum çok güzel bir şekilde dikildi. Şimdi koldan başlayarak yanını kapatıyoruz.
Şimdi de bluzumun eteğini ve kollarını kıvırıyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bluzumuzun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi bakın, beden ve kol uyumu çok güzel. Kol videosu isteyen arkadaşlarım için çektim bu videoyu. Bol bol beğeni ve yorumları bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.